Bugün Fethiye'deyiz. İlk önce size Fethiye'nin büyük resmini göstermek istedim. Ondan dolayı da Aşıklar Tepesi'ne geldim. Arkamda Fethiye'yi görebilirsiniz. Fethiye'nin adı Telmasos olarak başlamıştır. Telmasos da ışıklar ülkesi demektir. Daha sonra Makri'ye çevrilmektedir. Makri de Rumca aynı anlama gelir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ise Atatürk buranın adını Fethiye olarak çevirmiştir. Bunun da nedeni Şam semalarında şehit olmuş ilk Türk pilotlarından Fethi Bey'in adıdır. Likya uygarlığı önemli bir uygarlıktır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı eyalet sistemi ilk bu topraklarda uygulanmıştır. Korsancılıkla ilgilenen bu uygarlık yazar çizer olmadığı için çok fazla bir şey bırakmamıştır. Tabii arkamda gördüğünüz koca antik tiyatroyu saymazsanız. Bu antik tiyatroda dünyada denize en yakın antik tiyatrodur. Şimdi hazırsınız, hep birlikte Fethiye'yi keşfedelim. Dünyada kime ait olduğu bilinen tek kral kaya mezarlığındayız. Hermopias'ın oğlu Amintas'ın mezarlığındayız. Burası milattan önce 4. yüzyılda yapılmış. Yapım süresi 7 ile 12 yıl almış. Gördüğünüz gibi kayayı direkt olarak oyarak ilerlemişler. Bir iskele kurup köleler yukarıdan aşağıya başlayıp teker teker burayı yapmışlar. Tüm bu gördüğünüz malzeme aslında bu kayanın malzemesi. Doğu bloğunun altında ise 18. 19. yüzyılda burayı ziyaret etmiş seyyahların adları bulunmaktadır. Şimdi gelelim içerideki formata. Kralı orta labuta cenin şeklinde konumlandırıyorlar. Yanına da altın ve mücevheratlar koyuyorlar. Ki diğer tarafa geçerken bunları kullanabilsin, daha hazırlıklı olsun. Burası 2500 yıldır ayakta kalan bir yer. Ondan dolayı da çok önemli bir yer. Ama ve lakin son zamanlarda grafitinin canlılığından belli, üzerine aşk hikayeleri yazılmış. Özellikle Tuğçe kimse herhalde Fethiye'nin yarısı bu kıza aşık. Buradan da ebeveynlerine seslenmek isterim. Bu zamana kadar dayanmış bu kaya mezarlığını biz de önümüzdeki jenerasyonlara iletelim, böyle şeyler yapmayalım. Antik şehir olan Tilos'a geldim. Tilos, Likya için önemli bir eyalet. Size biraz eyaletlerden bahsetmiştim Likya'nın. Burası da o eyaletlerden birisi. Ama o kadar önemli ki 3 tane oy hakkına sahip. Hititler buraya eyaletten öte bir şehir demişler. Batı tarafında stadyumu var, spor yapılan. Diğer tarafta antik şehir tiyatrosu var. Ve sarp kayalıklara kurulmuş ki savunması kolay olsun diye. Şimdi gelin birlikte Tilos'u keşfedelim. ...90'ların başında keşfedilen Saklıkent'e geldim. Burası 10.000 yılın üzerinde olmasına rağmen 26 yıl önce bir çoban tarafından keşfediliyor. Çobanın adı Ekrem. Buranın güzelliğini fark edince masasını koyuyor, yola levhayı çakıyor, Saklıkent yazıyor ve insanların gelmesini bekliyor. Buranın güzelliğini fark edince insanlar sıra sıra gelmeye başlıyor ve burası 1-2 yıl içinde popüler bir yer oluyor. Bunu fark eden mafya buraya çöküyor. Bunu da devlet fark ediyor ve hemen gelip milli parka çeviriyor. Burası bugün 18 kilometre uzunluğunda, 200 metreye kadar yüksekliğe çıkabiliyor. Eçen Çayı'na bağlı Karaçay'ın oluşturduğu bir kanyon.
Burası her yıl 170 bin kişiyi ağırlıyor. Suyun sıcaklığı sıra sıra 6 dereceye kadar düşebiliyor. Ben de kanyonları seviyorum, bunu biliyorsunuz. Şimdi saklı kenti keşfedelim. Kelebekler Vadisi'ndeyim. Burası adını Nisan ve Mayıs ayında ziyaret eden kelebeklerden alıyor. Yaklaşık 25 tane gündüz kelebeği var, 15 tane de gece kelebeği var. Ağustos ayında da burayı gece kelebeği olan kaplan kelebeği ziyaret ediyor. Bunu gece görebilirsiniz. Buraya direkt yol veya patika yok. Ondan dolayı deniz üzerinden gelmeniz gerekiyor. Ben bugün sürat botuyla geldim. Bu arada burası sit alanı. Çadırlar ve bungalovlar var. Günlük 200 liraya burada kalabiliyorsunuz. Çok fazla insan da gelmediği için Fethiye'nin en güzel yerlerinden birisini tek başınıza veya sevdiklerinizle yaşayabilirsiniz. Ben de kesinlikle tavsiye ediyorum. Fethiye'de bir sürü saklı mağara var. Ben de onlardan bir tanesine geldim. Ölüdeniz'e çok uzakta olmayan bu mağara yüzlerce yıldır tortuları biriktire oluşmuş. Burada gördüğünüz her katman 100 yıla, yaklaşık olarak 100 yıla denk geliyor. Burası da çok güzel ve temiz ayrıca da. İnsan eli çok değmemiş. Turistler gelip burayı inceleyebiliyorlar. Bunlardan Fethiye'de yüzlerce var. Dünyanın en güzel trekking yollarından birisi olan Likya yolunun başlangıcındayım. Montana tepesindeyim. Eksik bulduğum bu 509 kilometrelik güzelliği anlatan bir videonun olmaması. Buradan size sözüm olsun, zamanı gelince artı eksi kalitesiyle Likya yolunu hakkıyla ve tamamıyla size anlatacağım. Kayaköy'e geldim. Kayaköy'ün şöyle bir hikayesi var. Likya uygarlığına ait olan bu yer Osmanlı İmparatorluğu'nda Rumlar tarafından değerlendiriliyor. Rumlar ve Türkler burada arkadaşça yaşıyorlar. Rumlar ticaret yaparken Türkler çiftçilikle ilgileniyor. 1923'te nüfus mübadelesinden dolayı bu güzel dostluk maalesef Ege'nin iki karşı kıyısına ayrılıyor. Rumlar istemeyerek de olsa buradan ayrılıyorlar. Türkler de Yunanistan'dan buraya göç ediyorlar. Buradaki en acıklı hikaye ise burada Rumlar eşyalarını bırakıyorlar. Çünkü o kadar inanıyorlar ki bir gün geri geleceğiz, arkadaşlarımızla birlikte burada yeniden hayatımıza devam edeceğiz diye. Bunu bir gereksinim olarak görüyorlar. Burada eşyalarımızı bırakacağız diyorlar. Ama bu hiçbir zaman gerçekleşmiyor. 1957'de çok büyük bir deprem olduktan sonra Fethiye'deki halk ihtiyaçtan ötürü buradaki eşyaları kendi evlerine taşıyorlar. Bundan dolayı da burası bir gün herkesin birlikte yaşadığı, herkesin birlikte havasını soluduğu yer bir anda inaktif hale geliyor. Şu an gördüğünüz hayalet şehre dönüyor. Bu da çok üzücü bir hikaye. Ondan dolayı herkesin dostça yaşadığı bir dünyayı istiyoruz ve talep ediyoruz.